Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile dikişe dair hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fileto cep dikimini göstermeye çalışacağım. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben kumaşlarımı hazırladım. Öncelikle cebimizi nereye yerleştiriyoruz? Onun için bir tane ilk önce bir referans çizgisi atacağım. Cebimizin yerleşmesi gereken noktayı belirleyeceğim. Ben parça bir kumaşta yapıyorum. Siz normal çalışmanızda ilk önce bir çizgi belirleyin. İlk çizgimizi belirledikten sonra onu kırmızı çizgiyle çizdim. Daha iyi belli olsun diye. Cep kapağımızı ne kadar bir genişlikte yapıyorsak buradaki çizgileri de kapağa baz alarak çizimimizi ona göre yapıyoruz. Ben cep kapağım benim şöyle katlandığı zaman 2 santim olacak. Şuradan 1 santimde dikiş payı olarak, yani 2 santimlik bir cep kapağı için normalde 6 santimlik bir kumaş hazırlıyoruz. Cep kapağını tela yapıştırdım. Burada da ilk çizgimizi, cebimizi nereye yerleştireceğimizi için bir referans çizgisi, orta bir çizgi belirledim. Onun 2 santimlik bir cep kapağı için şu arada da 2 santimlik bir kısım olacak. Referans çizgimin üstünden şu şekilde 1 santim üst kısımdan farklı renklerde çiziyorum. Daha iyi anlaşılması için 1 santim üst kısımdan 1 santim de alt kısımdan çizgi çekiyorum. Bu çizgileri biraz daha uzun yapabiliriz. Uçan kalem kullandığım için çizgileri rahatlıkla istediğim boyutta çizebilirim. Uzun çizmemin nedeni de üstten gözükmesini istiyorum. Bizim burada cep kapağını normalde bitmiş şekli ne kadar olacak? Ben fazla kumaşı kestim. Daha rahat dikilmesi ve gösterebilmem için şu şekilde 14 santim olarak ben cep kapağının bitmiş halini bırakacağım. 13'te bırakabilirsiniz. Şuradan 14 santimi belirliyorum. Buradan da bir çizgi çiziyorum. Uzun çizebilirsiniz bu çizgilerinizi. Uzun çizmeniz dikişte avantaj olacak. Üst kısımdan gözükebilmesi için. Bizim cep kapağımız şu kısımda kalacak şekilde olacak. Kapağımız 2 santim kalacak şekilde yaptık. Şu kısımda 2 santim olarak belirledik. Kapak kadar istiyorsak şu kısımdaki aradaki kısmı da o ölçülerde yapmamız gerekiyor. Burada kapağın üst kısımda bakabilmesi için alt kısma, referans çizgisinin alt tarafına doğru kapak kısmını yerleştiriyoruz. Şu şekilde de yerleştirebilirsiniz. Şu ilk ortadaki alttaki çizgiye değil de şuradaki çizgiye değil de şuradaki kısmın şöyle bitmiş şekli olarak yerleştiriyorum. Şöyle göstereyim. Şu çizgi değil de şu çizgiye doğru sıfır bir şekilde yerleştiriyorum. Bu kısmı yerleştirdim orta çizgiye. Sonra cep torbasını istediğiniz büyüklükte alabilirsiniz. Cep torbasını da üstteki çizgiyi baz alarak, yani şu ortadaki referans çizgisinin tam bitişine bitmiş şekliyle şöyle yerleştiriyorum. Şimdi buradan şuradaki çizdiğim ilk çizgilerden dikim yapabilmek için bu çizgileri uzun bırakmamın nedeni, burada da tekrar üst kısımda da aynı ölçüde, aynı yönde çizmem gerekiyor. Burada en önemli şey çizgileri birebir üstünden takip etmek. Bu kısımda da aynı şekilde dikeceğim kısmın çizgisini tekrar üst kısma alıyorum. Şuradan çizgilerim benim belliydi. Fazla uzun çizmemin nedeni
Ayrıca bir de cep kapağımızın bizim boyutu ne kadardı? 14 santimdi. O kısımları da yandan belirliyorum. Buradan zaten uzun çizmiştim. Direkt belli. O kısımları da yandan çiziyorum. Burada en önemli kısım şu çizgilerin ortam bu ayarda dikmemiz gerekiyor. Direkt bir iğne ucu kadar dışarıda çıksak o orada potluk oluşturacaktır. Burada da dikkat etmemiz, güzel bir şekilde çizdikten sonra dikimimizde direkt bu iki çizgi arasında olması gerekiyor. Şöyle belirttiğim kısımları dikiyorum. Tam çizgimden başlıyorum. Burada geri pekiştirdiğimiz zaman dikkat etmemiz gerekiyor. O şuradaki çizgiyi aşmamamız gerekiyor. Şurada ayarlamayı yapıyorum ben. İğne ucu kadar da dışarı çıksa orada potluk oluşturacaktır. Pekiştirme kısımlarında buna dikkat ediyoruz. Buradakini diktim. Şimdi kapak kısmından aynı şekilde dikiyorum. Şu ortadaki çizgimiz bizim referans olarak belirlediğimiz çizgi. Şimdi buradan şu ortadaki kırmızı çizgiden kesim yapacağız ama kesmeden önce şöyle 1 santim, tam 1 santim olarak uç kısımlarını belirleyeceğim. Buradan şu orta kısma doğru üçgen bir şekilde 1 santim kısmı belirttim. Şu köşelere 0 dikişlerimi kısımlarına doğru bir çizgiye alıyorum. Almadan da kesebilirsiniz ama ben net bir şekilde anlaşılsın istiyorum. Tam bu çizgiden şöyle sökücü yardımıyla bir kısım alıyorum. Orta referans çizgimizi tam çizgiden kesiyorum. Şu uç kısımlara geldiğimde de 1 santimlik kısım bıraktım. Sonra şöyle bu şekilde dikişe kadar kısmı 1 milim kalsın. Direkt sıfırlamayın. Şimdi yapmamız gereken torba kısmını arkaya veriyoruz. Bu kısım bu şekilde olacak. Ütüleyeceğiz bu kısımları. Kapak kısmını da arkaya doğru veriyoruz. Şurada bizim 2 santimlik kapak kısmımız olmuştu. Şöyle arkadan düzeltebiliriz. Bunları ütüde düzeltiyorum. Şöyle ben ütüledim. Kapak kısmımız. Şu üçgen kısımlarda arkaya doğru verdim. Şu kısım şu şekilde. Şimdi buradan kapağımızın
Kalan kısmını ve cebimizin açık tarafı, kapak kısmının dikimine geçiyoruz. Şu şekilde. Şuradan iğneliyorum. Şuradaki dikişimizin üzerinden tekrar bir dikiş daha gidiyoruz. Kapak kısmının açık kısmı ve torba kısmının üstü de eklemiş oluyoruz. Bu kısımda da direkt çizgiden dikiyorum. Şu şekilde cebimiz eklendi. Yan dikişleri kaldı. Şu şekilde tutuyorum. Şuradan isterseniz çizin. Şu şekilde şu kısımdan çizdim. Şimdi buradan aşağı bir dikiş, buradan aşağı bir dikiş. Kalan fazlalıkları da keseceğiz. Çizdiğim kısımlardan dikiyorum. Şu yanlardaki fazlalıkları çıkaracağım. Şuraları overlockla temizliyorum. Bu taraftan da kapağımız bu şekilde gayet de muntazam bir şekilde oldu. 14 santim aldım. 13 santim de yapabilirsiniz bu kısmı. Ben çalışmayı bitirdim. Elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.